Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kawai. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu oyunun en zor ve en eğlenceli zebeli olan Habis'te olacak arkadaşlar. Başta da dediğim gibi gerçekten oyunun en zor zebeli. Çok uğraştırıyor. Yani 3-4 defa pratik yapmanız gerekiyor veya Discord'da sesli bir şekilde zaten oynayanlar varsa kolay bir şekilde keser. Ama bilmiyorsanız skill'lerini gerçekten çok zor. Ee, Arkadaşlar bu Zebel'in iki tane taktiği var. Çok rahat kesme taktiği. Şimdi soldaki habis dev, sağdaki normal dev. Bunlar HP'lerini paylaşıyor. Yani soldaki habis devin canı giderse sağdaki devin de canı gidiyor. Aynı şekilde devin de öyle. Yani tek başınıza devi kesiyorsunuz. Soldakinin de HP siniyor. Yani şöyle düşünmeyin. Önce habis devin canını bitirelim, ondan sonra devin canını bitirelim. Öyle değil arkadaşlar. İkisinin canı da HP'si de birdir. Şimdi soldaki habis dev büyücülere bağışıklığı var arkadaşlar. Büyücüye zayıflatıcı etkilere ve sakatlama etkilerine karşı bağışıklığa sahip. Yani büyücülerin zehrine olsun, işte Valdrin'in zayıflatma etkisi olsun vesaire, bunlara bağışıklığı var. Yani siz sol taraftaki büyücüyle girdiğiniz zaman habis deve vurursanız oraya hasar işlemiyor. Bilginiz olsun. Bu birincisi. Sağ taraftaki deve gelelim. Aynı şekilde de bakın, devde de şöyle bir şey var. Fiziksel hasara. Yani okçuyla vurduğunuzda deve hasar vuramıyorsunuz. Piyadeyle vurduğunuzda deve hasar vuramıyorsunuz veya süvariyle vurduğunuzda deve hasar vuramıyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi dedim ya, iki tane burada kolay kesme taktiği var. Öncelikle ikincisinden başlıyorum. Yani yeni sunucular zaten böyle yapar büyük ihtimal. Biz eski sunucu olduğumuz için biz daha kolay bir yoldan kesiyoruz bunu. Onu da zaten direkt kestiğimiz videoda anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, bu alana habiste ve 50 kişi girebiliyor. Yani biz buraya genelde 2 tank giriyoruz ama siz mesela 4 tank girebilirsiniz. Yani bir tane tank Necro'yu tanklayacak, öteki tank da Dev'i tanklayacak. Şimdi sağ tarafa arkadaşlar büyücüler menzilleniyor. Yani büyücüler hasar vurması gereken Zebel Dev'dir. Okçular da Habis Dev'e vurması gerekiyor. Eğer ki okçu deve vurarsa işlemiyor. Büyücü de habise vurarsa onun hasarı işlemeyecek. Bu çok önemli bir detay. Yani bu videoyu, bu habisleri birazcık detaylı anlatacağım. Çünkü gerçekten detaylı bir şekilde oynamanız gerekiyor. Skill'lerini bilmeniz gerekiyor. Skill'lerini dodge'lamanız gerekiyor. Ya birçok konu var aslında. Şöyle skill'lerinden bahsetmek istiyorum. Kestiğimiz videoda da zaten skill'leri denk gelince söyleyeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar, iki canavar birbirine kesinlikle yakınlaşmaması gerekiyor. Bakın, kesinlikle yakınlaşmaması gerekiyor. Çünkü dedim ya, habis devler birbirinin HP'sini paylaşıyor. Ve bakın şurada habis devler ve devler birbiriyle yaklaştığında aralarındaki aldıkları hasarı büyük ölçüde azaltan bir sinerji oluşuyor. Nedir bu sinerji? Bildiğin şu hayvanlar iki katı büyüyor. Büyüyünce, örnek veriyorum, hani toplam hasar habise 1K vuruyorsanız bu hasar direkt 500'e düşüyor. O yüzden yani onun, piyadenin onu uzaklaştırması lazım. Birbirinden uzaklaştırmanız lazım. Bunu herkes anlamıştır. Bu normal skill'lerini değiştiriyorum. Bakın şurada önemli de bir şey var. Belli bir süre geçtikten sonra biliyorsunuz ki skill'lerini atmak için yaralanmaz haline denk geliyor. Yani o yaralanamaz dediğinde hasarınız işlemiyor habise veya deve. O sırada, o süre bittikten sonra 30 saniye mi 35 saniye mi, öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. O süre bittiğinde, örnek veriyorum, habis dev şu sol taraftaysa, dev de normal buradaysa, bunlar yer değiştiriyor. Bilginiz olsun. Ondan sonracığıma bunu söyledik. Habiste, bu habis devin zaten normal skill'leri. Şöyle devam ettim. Evet, Gares. Arkadaşlar bu Gares nedir? Yaralanmaz olduğunda, yani o dedim ya 35 saniye sayıyor dediğimde, orada sol baştan veya sağ baştan normal böyle yerden nokta nokta halinde şeyler geçiyor. Nasıl diyeyim size onu? Hani lazer gibi bir şey diyeyim daha doğrusu. Belli bir yerde size açıklık bırakıyor.
O açıklıkta olursanız hasar yemiyorsunuz. Bilginiz olsun. Eğer ki o açıkta değilseniz hasar yiyorsunuz patır patır. Sonra yıkıcı bariyer. Bildiğiniz 4 tane uzun bariyerler halinde, çubuk halinde düşünün. Etrafında döndürüyor. Soldan da sağa dönebilir, sağdan da sola dönebilir. O oyunun mekanizmasına bağlı bir şey. Tabi bu skill'leri de rastgele atıyor. Yani şuradaki gibi değil. İlk başta garez atacak diye bir şey yok. Yıkıcı bariyer de atabilir. Veya kem gözün musallatı da atabilir. Kara ateş de atabilir. Bu tamamen şans arkadaşlar. Bu bariyer nedir? Bariyer etrafında döndürüyor sizi. Bildiğiniz döndürüyor yani. Harita şurada alanın içinde dönüyorsunuz. O bariyere değdiğiniz anda yani çok fena canınız gidiyor. O yüzden hasar yemeye başlayacaksanız direkt bariyerden bir kere hasarı alın. Ondan sonra ikinci bariyere doğru kaçmaya devam edin. Gelelim kem gözün musallatına. Arkadaşlar bu da 4 tane, yani bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de buraya. 4 tane göz atıyor. O gözün içinden ufak ufak böyle nokta nokta şeyler çıkıyor. Küreler. O kürelerden kaçmanız lazım. Nasıl kaçacaksınız arkadaşlar? Burada alanın içinde belli başlı yerler var. Örnek veriyorum şu sol köşe, sağ köşe veya dip köşelerde. Oradan hasar yemiyorsunuz. Veya hani el hareketleriniz hızlıysa onlardan kaçabilirsiniz. Onlardan hasar yemeyin. Gerçekten o çok hasar vuruyor. Bilginiz olsun. Geldim kara ateşe. Arkadaşlar bu da şöyle bir şey. Bakayım. Büyü becerisi hasarı verir. Heh. Bu da en son mesela diyelim ki ben habise vurdum. Yani sol üstte benim adım yazıyor. Sağ üstte de diyelim Kaan'ın ismi yazıyor. Benim üstüme yuvarlak bir alan işareti koyuyor ve yerin hepsi komple baştan aşağı zehir oluyor. O zehirden kaçmanız lazım. Kime doğru kaçacaksınız? Benim üstüme doğru kaçacaksınız. Çünkü orada hasarı en çok ben vurduğum için beni seçiyor. Benim yanıma gelen kişiler belli bir alan içinde hasar yemiyor. Ve o alanı ben istediğim yere çekersem oraya gider. Yani bunu yaptığınızda tabi belli başlarına da mana taşı da atıyor. O sırada varsa siz mana taşına doğru ilerlemeniz lazım ki milletin HP'si de olsun. Bunu da anladık. Son olarak yıkıcı habis akımları. Arkadaşlar burada da bildiğiniz alanın içinde fırtına gibi bir şey çıkıyor. Rüzgar çıkıyor yani. Hani yukarıya doğru gidiyorsunuz, yukarı gitmiyor. Aşağı doğru itiyor sizi, sağa doğru itebilir, sola doğru itebilir. Hani dedim ya gerçekten en eğlenceli zebel bu. He, kanser olabilme ihtimaliniz yüksek çünkü bilmeyenler vardır. Ama gerçekten bu videoyu izlediğinizde hani sizin için ya, girmiş gibi olacaksınız o derece yani. Cidden bazı şeyleri detayına kadar anlatıyorum. Çünkü ben de ilk başta oynadığımda bilmiyordum. Hani deneye deneye öğrendik. Bizim zamanımızda böyle anlatan yoktu. Çünkü herkes oyunun başında, herkes yeniydi yani. Kimse oyunu bilmiyordu. Ama şu anda en azından elinizin altında var arkadaşlar. Gerçekten izlerseniz, yani beğenirseniz de, paylaşırsanız da beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Ee, Başka da bir şey yok. Şöyle hemen kesim videosuna geçelim. Şöyle başlattım arkadaşlar. Bakın. Bizim burada dizilimimiz nasıl? Dedim ya iki taktik vardı. Birinci taktiği zaten videonun başında söyledim. İkinci taktik arkadaşlar. Biz burada alana bakın iki tank giriyoruz. Neden iki tank? Şimdi birinci tank bakın orada bir tane tank var benim hemen altımda. O devi alacak. Devi sağ tarafa doğru alacak. Bakın herkes burada okçu ve süvari. Neden? Çünkü biliyorsunuz zebellerde en çok hasara vuran ne abi? Okçu. Okçu ve süvari gibi. Biz burada hızlı bir şekilde kesmek için herkese okçu sokuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü HP'sini paylaşıyor. Sol tarafın zaten Habis'in HP'si giderken sağ tarafın devin de HP'si düşüyor. Kolay bir şekilde kesebiliyoruz öyle. Şöyle başlattım arkadaşlar videoyu. Bakın tekrar yine hani bu Habis devde bu arada kışkırtma işlemiyor. Habis devde onu düzeltmişler maalesef. Sadece sağ taraftaki tankın işliyor. O da şeyden dolayı. Zaten tek başına o daldığı için kimse oraya vurmadığı için direkt bana kilitleniyor. Yani arkadaşa kilitleniyor.
Bakın burada okçularla görüyor musunuz? Nasıl seri bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Bakın 17k hasar çıkıyor. 18k hasar çıkıyor. Eserleri saymıyorum yani. Atılan eserleri saymıyorum. Bakın. İlk beceri abi ne geldi? Yıkıcı bariyer geldi. Dedim ya. Bak. Döndürüyor diye. Herkes dönmesi lazım arkadaşlar. Bu geldiğinde put gibi durmayın. Hareket etmeniz lazım. Arkadan geliyor. Bak mesela hep hasar yiyorlar. Gördünüz mü? Bak seri seri yiyorsun bir de bunu. Bak burada hala kaçmaya çalışıyor. Orada kaçacağı yerine geriye gelse öteki bariyerden hasar yemeyecek. Bakın ben burada mecbur bariyerin üstünden çıkıyorum ki direkt Necro'yu almak için. Direkt Necro'yu aldım mesela. Kışkırttım üstüme. Ama hasarı çok fazla okçu vurduğu için dönmedi bana. Bakın görüyorsunuz mu? Biz burada zebelleri birbirinden ayırıyoruz. Neden? Çünkü yan yana olduklarında büyüyorlar. Büyüyünce de bu sefer hasar düşecek. Bak, 14k hasar vuruluyor. 15k. Tertemiz. Yani okçuyla tertemiz kesiyorsun. Bak bu sefer de kem gözün musallatı attı. Dedim ya 4 yere birden şey atıyor. Ne dönüyor buna? Lazer mi artık? Ne derseniz deyin yani. Size kalmış o. Ufak ufak göz göz şeyler attı. Bunlardan kaçmanız lazım. Bunlardan kaçmazsanız hasar yiyorsunuz. Mesela bak buradan kaçmıyor. 12k hasar yedi mesela. 10k yiyor. 11k yiyor. Burada HP aldıktan sonra yukarıya bakıyorum. Bir saniye sonra tekrar yer değiştirecekleri için direkt kışkırtmamı atıyorum. Sol tarafa doğru çekiyorum. Tabi dediğim gibi gelmiyor çünkü buradaki algoritmayı değiştirdiler yani. Önceden öyle değildi. Önceden kışkırtmayı bir atıyordum. Sol tarafa bir çekiyordum. Yani şunu mesela 5 dakikada kesiyorsak o zaman 3 dakikada kesiyorduk yani. Öyle düşünün. Kimse hasar yemiyordu çünkü. Sadece bana vuruyordu. Ama mesela sağdaki tanka bakın. Hiçbir şey yapmıyor orada. Sadece tanklıyor. Sadece görevini yapıyor. Bakın kimse ona vurmuyor. Sadece piyade vuruyor ama canına bakın 1487. Yani eşdeğer çünkü bunların HP'leri 1. Buradan direkt sağ tarafta çıkacağı için biz sağ tarafa doğru ilerleyeceğim büyük ihtimal. Gerçekten arkadaşlar bu zebeller arasında en eğlencelisi ya. Diğer zebelleri zaten direkt vur 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 kesiyorsunuz yani. Hani size yaptıracakları şey belli. Mana taşını al, sudan çık gibi. Bak burada mesela yakınlaştı. Gördünüz mü? Bağ kurdu birbirleriyle. Büyüdü. Ne yaptı o zaman soldaki tank? Kışkırtma attı. Sol tarafa doğru çekecek şimdi. Uzaklaştıracak onu. Bak hop uzaklaştırdı. Tekrar küçüldü. 50 kişi girdik içeriye. 49 kişi kaldık. Heh. Garez attı mesela. Daha demin dediğim şey bakın soldan geliyor şu an. Görüyor musunuz? Yerden mesela lazer gibi şeyler geliyor. Ortasına atmış. Herkes ortaya gidiyor burada. Bakın köşelerde de bakın hasar yemiyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Şurada 2 kişi var mesela. Buraya gidiyorlar. Yani burada durursanız hasar yemiyorsunuz. Hani bu da oyunun açığı gibi bir şey aslında. Şimdi en yukarıda attı mesela. Herkes yukarıya doğru kaçıyor. Burada arkadaşlar hani şöyle yapmaya çalışın. Yukarıya kadar hasar yiyeceğinize yani 5 tane hasar yiyeceğinize direkt soldan kaçın. O hasarı 2 kere yiyin. Yani 5 kere yemenize gerek yok. Bakın tekrar mesela büyümüştü. Sağ tarafa doğru kaçırdı ikinci tankımız. Küçüldü. Ama arkadaşlar bu arada
Elit zebeller arasında en zoru habiste bu arada. Gerçekten en zoru habiste. Şu an zaten bütün sunucularda kesen bir tek biziz. Uzun bir sürede belki kimse kesemeyebilir. Discord'da olanlar keser bu arada. Yani Discord'daysanız yapamayacağınız bir şey yok arkadaşlar. Böyle 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi ne kadar kalabalık olursanız olun. Bunu her türlü kesersiniz. Yani oyunu bilen kişilerle oynamak gerçekten ayrı bir zevk bu arada. Bak mesela burada hem gözün musallatını attı hem de dedim ya bir fırtına çıkarıyor içeride diye. Sağa gitmek istiyorsun gidemiyorsun. Aşağı gitmek istiyorsun gidemiyorsun. Bitti zaten de 160K'da canı kaldı. Dediğim gibi arkadaşlar pratiğini bilirseniz kolay bir şekilde kesebiliyorsunuz bütün zebelleri. Yine detaylı bir şekilde anlatmış oldum. Büyük ihtimal kimsenin aklında soru işareti kalmaz ama eğer ki aklınızda soru işareti kalırsa veya başka bir şey için sorular sormak istiyorsanız arkadaşlar hiçbir şekilde çekinmeyin. Zaten videoların açıklama kısmına Discord linkini bırakıyoruz, Facebook linkini bırakıyoruz. Yorumlarda da sorabilirsiniz, Discord'umuza katılıp da sorabilirsiniz. Her şekilde gelip sorabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğimiz konularda yardımcı olmaya her zaman çalışıyoruz. Yani ben olmasam Kaan Discord'da, Kaan olmasa Serkan abi Discord'da, yani adını saymadığım ekipte olan bütün insanlar size yardım edebilir. Yani ekipte olmasına bile gerek yok. Diğer yeni katılan arkadaşlar da gelebiliyor zaten. Onlar da yardımcı olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Şu an bir tık böyle azaldı gibi izlenimler, aboneler normaldir. O yüzden arkadaşlarınızla paylaşırsanız gerçekten çok mutlu edersiniz beni. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.